Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü, piyasaları, euro olsun, sterlin olsun, bitcoin olsun gene genel bir bakış yapacağız. Öncelikle yayınımıza geçmeden önce dolar tarafında önemli kritik eşik aşıldı. 15.50 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte ons tarafının da bir miktar yukarı yönlü hareketiyle gram altın tarafında da yine yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Gram altın tarafında takip ettiğimiz grafik üzerinde bizim için özellikle önemli olan bir seviye ve bu seviye üzerinde 1-2 günlük kapanış görür isek gram altın tarafında da yönümüz tekrardan yukarıya yönlü gidecek ve tekrardan rekor denemesinde olan bir altını sizlerle birlikte izlemeye başlarız. O yüzden kritik seviyelerdeyiz. Dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken önemli bölgeler bizleri bekliyor. Gram altınla hemen analizimize başlayalım. Ons altın, dolar, gümüş, euro Türk lirası ve sterlin Türk lirası ile devam edelim. Bu arada bitcoin yine bakacağız. Bitcoin sever arkadaşlarımız da yayınımızdan ayrılmasınlar. Evet, biz gram altına bakarken sizler de bir kanalımıza beğeni atarsanız ve kanalıma abone olmamış şu an bizi dışarıdan seyreden tüm dostlarımızı da kanalımıza, Başkan 35 ailesine üye olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, enflasyon ve ekonomi birbiriyle iç içe geçmiş iki bağlantı. Gram altın tarafında cari açık nedeniyle yükselmeye devam eden bir dolar kuru, Merkez Bankası rezervlerinin azlığından dolayı yukarı yönlü hareketlerin 15.50 bandını da yukarıya kırmasıyla birlikte gram altında 935 TL civarına doğru sizlerle birlikte yukarı yönlü ataklar izledik. Şimdi bizler için kritik direnç seviyesinde bulunan gram altın için 910 seviyesi gerçekten çok önemli bir seviye ve bu 910 seviyesi üzerinde tekrardan bizler gram altında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. O yüzden hemen 910 TL civarında geçen bölgeyi buraya kendimize bir stop bölgesi olarak öncelikle belirleyelim. Yukarıda ise bizler için önemli kritik bir seviye 925 TL seviyesi. Burası da 925 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılması, yani buradaki direncin bugün itibariyle üzerinde kapanışlar yapmaya başlayabilir isek de yukarıda artık bizler için daha önceden de sizlerle birlikte takip ettiğimiz şuradaki alan önemli olacak ve bizler 967 TL civarına doğru gram altında o zaman yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Boşaltılmış olan bir bölge ve yukarı yönlü hareketlerin daha da hızlanabileceği bir alan. O yüzden gram altın takip eden arkadaşlarımız bu bölgeye dikkat etsinler. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman al seviyesinin günlükte devam etmesi buradaki hacminde yukarı yönlü yüksek olduğunun göstergesi olarak gözükmekte. Kısada en kuvvetli direnç bölgesi bakın tam şuradaki alan olacaktır. O yüzden buradaki alanı sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 935 bizler için arada geçen bir direnç. Bu 935 direncine dikkat. Buranın aşılmasıyla birlikte tekrardan 967 TL civarına doğru hareketler yukarı yönlü hızlanabilir. Onsun hareketleri de tabii bizler için olacaktır. Fakat gram altında her zaman dediğimiz gibi bizim beklentimiz yukarıdaki ana hedef bölgemiz ise 1060 TL civarından geçen alandır. Ve buradaki 1060 TL ana hedef bölgemiz 1060 TL olarak bozulmuş değil. Hala da ana hedef bölgemiz geçerliliğini korumakta arkadaşlar. O yüzden gram altın takip eden arkadaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Ons altın tarafına hemen geçelim. Ons altında bizler için kritik önemli seviyeler. Ons altında da yukarı yönlü bir tepki yükselişine başladık. Fakat 1830 dolar dediğim gibi ons altında önemli bir bölge. Buradan hareketlerin tekrar yukarı evrilebilmesi için ons altın takip eden arkadaşlarımızın 1830 dolar seviyesine kilitlenmesi lazım. Burada gene aşağıda bir 1780-1830 bölgesine doğru ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler izledik. FED baskısı hala ons altın üzerinde devam ediyor. Fakat bu baskının ilerleyen günlerde tekrardan yukarıya yönlü evrilme olasılığı da oldukça yüksek. İlk hareketinde 1830 tarafından
tekrardan bir satış yedik. Fakat stokastik indikatörüne baktığımız zaman burada bir kesişimin yakın olma ihtimalinin de oldukça fazla olduğu önemli. Kırılımı takip edeceğiz arkadaşlar. Kırılım önemli olacak. Bizler için 1830 bölgesi üzerine çıkıp buradaki aşağı yönlü trend çizgisini yukarı yönlü açtığımız zaman ons altın tarafında da tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlama olasılığının oldukça yüksek olduğunu işte o zaman konuşabiliriz. Ve 1830 aşılmasıyla birlikte 1870 dolarlar tekrardan ons altın tarafında da potaya girecektir. Şimdilik buradaki alan içerisindeki hareketin sindirilmesi ve dip çalışmasının bitme sürecinin tamamlanması ons altında gerekli diye düşünmekteyim. Dolar tarafına hemen bakalım. Dolar tarafında da bizler için hareketler önemli bölgeler. Evet, dolar tarafında kırılımın gelmesiyle birlikte sizlerle yukarı yönlü sert hareketleri zaten izledik. Dolar kurunda bizler için ana hedef bölgesi günlük bazda hemen grafik üzerinde baktığımız zaman yukarıda 16.40-16.50 seviyesine kadar bu yükseliş hareketinin yukarı yönlü devamını bekleyebiliriz. Dolar altın takip eden arkadaşlarımız için. Şimdi dolar kuruna baktığımızda stokastik indikatörü aşırı alım bölgesi üzerinde hareketlerine devam ediyor. Bu gibi durumlarda sizlerle birlikte haftalık bazdaki grafiğin açıp bakılması da iyi olacaktır. Hemen haftalık bazdaki grafiğe baktığımız zaman bu dolar kurundaki hareketlerin 15.50 üzerinde tutunması ve yukarı yönlü hareketlerin bu 15.50 üzerinde daha da sert olup ilk rekor seviyesine doğru dolarda yeni bir tazeleme hareketini getirebileceği de unutulmamalı. Bizler enflasyon oranı çapında dolar kuruna şu an itibariyle baktığımız zaman zaten piyasalardaki fiyatlanmanın da 18 lira 70 kuruş civarında gerçekleştiği ve piyasaların bu fiyat aralığına da hazırlıklı bir şekilde yakalanması için çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar da enflasyonun kontrol altında tutulmaya çalışıldığı söylense de enflasyon tarafındaki hareketlerin maalesef ki dolar kuruyla birlikte eşit hareket etmediği de görülmekte. O yüzden dolar kuru Fed'in yapmış olduğu faiz arttırımlarından kaynaklı olarak da dünya genelinde zaten bir dolar kıtlığı ve bir dolar yakma sürecinin başlayacağıyla ilgili sizlerle videolarımızda vardı. Bugün itibariyle dolar kurunun 15 lira 50 kuruş seviyesinde olması gerçekten dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerde bizler için rekor seviyesinin dolarda tekrardan kritik bir hal almasını gösteriyor. Kısadaki 16-20 TL civarında bir ara destek bölgesi dolar TL kurunda gözükmekte. Merkez Bankası burada ne türden atraksiyonlar yapabilir? Konjonktür gereği Merkez Bankası'nın yapabileceği pek fazla bir hareket yok. Faiz bazlı hareketlere girişilebilir fakat hükümetin de AK Parti tarafının da faiz bazlı hareketlere pek sıcak bakmadığı hepimiz tarafından bilinmekte. Geçmişte faiz yönünde hareketlerin yapılması Merkez Bankası Başkanı'nın görevden affını istemesiyle sonuçlanmıştı. O yüzden bu tür hareketlere Merkez Bankası ve AK Parti hükümetinin sıcak bakmadığı hepimiz biliyoruz. 15.50 önemli bir kritikti. Dolar kurunda bu kritik seviyenin yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte de bizler sert bir şekilde 15 lira 90 kuruş üzerindeki bu önemli sayılacak 16 eşliği tam da sınırına doğru yukarı yönlü hareketler izledik. Şimdi geri çekilmeleri takip ediyoruz fakat geri çekilmelerle ilgili herhangi bir harekette dolar TL kurunda devamlı alımla karşılaşıldığı görülmekte. O yüzden 16.25 kısadaki hedefteki bölge beklentimiz hala devam etmekte. Arkadaşlar sizlerle birlikte bu bölgeleri takipte kalacağız. Regresyon kanalına baktığımız zaman regresyon kanalımızın da üst bölgesinde hareketlerin devam ettiği ve bu bölge üzerinde kalındıkça da dolardaki hareketlerin daha da sertleşebileceği unutulmamalı. Aşağıdaki en önemli kritik bizler için stop noktası olarak belirlenecek alan ise 14.88 bölgesini artık sizlerle birlikte çekmiş durumdayız. Buradaki son beklenti durumumuzdaki yönümüz biliyorsunuz bizler için 14.20 seviyesinden geçiyordu. Artık bu bölgeyi 14.88 bölgesine uzatmış durumdayız. Stokastik indikatörü
Artık haftalıkta da al sinyalini yaktı. Bu da bizlere orta vadedeki dolar kurunda yeni rekor seviyesi gelecek mi şeklinde aklımıza sorular getirmeye başladı. Tabii bu şekilde yükselişlerin devam etmesi ilk rekor seviyesi olan bölgeye doğru enflasyon ve faiz arttırmamamızdan kaynaklı olarak yukarı yönlü devam edecektir diye düşünmekteyim. Bu arada 17'den 18'den terste olanların da kurtulabileceği günler içerisinde gibi gözükmekteyiz. Anlık yükselişlerin devam edeceğini hala düşünmekteyim. Aşağı doğru geri çekilmeler, özellikle 15-33 seviyesine doğru geri çekilmelerde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla birer alım fırsatı gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Evet, altını doları inceledik. Şimdi gümüş tarafına biraz bakalım. Gümüşte bizler için önemli seviyeler ve kritik bölgeler. Gümüşte önemli olan seviyemiz bizler için 21 dolar seviyesiydi ve bu 21 dolar seviyesinde gümüşün hareketlerini hala takip ediyoruz. 21 dolar üzerinde altının ons tarafındaki hareketlere baktığımız zaman, gram bazlı hareketlere baktığımız zaman gümüşün özellikle ons tarafında gerekli hareketi gösteremediği de maalesef ki dikkatten kaçmıyor. Fakat buradaki hareketin ben 21 dolar ile 23.80 civarındaki bir alan içerisinde de gerçekleşebileceği düşüncem mevcut. Burada da gümüş tarafında bir anda yukarı yönlü sert hareketler görülebileceği de unutulmamalı. O yüzden gümüşün ons tarafında 21 dolar hala bizler için bir yükseliş kanalının açıldığı alan olarak takibimizde kalacak olan bölge. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman gümüş TL'yi takip eden sevgili dostlarımız için bir anda 11 TL üzerine gümüşün gramında çıkabiliriz dedik ve bu öngörümüzde de yanılmadık. Fakat bizlerin gümüş gramda özellikle takip edeceğimiz yukarı yönlü ana hedef bölgemizde 13 lira 20 kuruş seviyesinden geçmekte. İlerleyen günlerde kademeli bir şekilde onsların da dolar kurundaki hareketlere eşlik etmesiyle birlikte gümüşün gram tarafında da 13 lira 20 kuruş hedefine doğru hareketler devam edecektir sevgili dostlarım. Hemen sterlin tarafına bakalım. Hızlı geçelim. Sterlindeki hareketler. Evet, sterlinde de beklediğimiz hareketler yukarı yönlü gelişti. Günlük bazda baktığımız zaman sterlin tarafını takip eden arkadaşlarımız için evet 20 lira üzerine doğru hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Kritik önemli olan 19.80 direnci yukarı yönlü zorlanıyor ve kırılacaktır büyük bir ihtimalle ve burada kısa da hedef 20 lira üzerlerine doğru giden bir sterlin takip edeceğiz arkadaşlar. Euro Türk lirasına baktığımız zaman tam kuvvetli direnç üzerinde Euro'daki hareketlerine devam ettiği, Euro'daki hareketlerin yukarıya yönlü daha da hızlanabilmesi için ise şuradaki direnç bölgesinin yani 16.80 civarındaki direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılması şart. Bu direnci yukarı yönlü Euro'da kırabilir isek 16.80 üzerinde daha agresif yukarı yönlü tekrardan rekor seviyelerini test eden bir Euro ile karşı karşıya kalırız. O yüzden Euro takip eden sevgili dostlarımız da 16.80 bölgesini dikkatli bir şekilde takipte kalmalılar. Çünkü bunun üstünde hareketler tekrardan agresifleşir ve Euro'da bir anda 18 liralar 20 liralar civarına doğru giden hareketleri sizlerle birlikte görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Bitcoin tarafına baktığımız zaman evet Bitcoin'de önemli olan ve bizlerin takip edeceği Bitcoin'de şuradaki direnç çizgimizin üzerinde mum hareketlerimizin başlaması. Buradaki mum hareketlerini yakalayabilirsek Bitcoin tarafında da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleyebiliriz. Burada da ufak bir yukarı yönlü kırılım var. Fakat net bir sinyal değil. 30.000 dolar civarının üzerinde kalmayı başarabilir isek hareketler tekrardan yukarı yönlü kendini gösterecektir. Bitcoin takip eden arkadaşlar da 30.000 dolara dikkat etsinler. Evet sevgili dostlarım, hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.